Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Kalbinizi tamir etmeyi düşünüyorsanız, afaki ve enfüsi tefekkür ve zikirle olacaktır bu. Katiyen hatırdan çıkarmayınız. Yeni müşkillerimizin, yeni meselelerimizin halledilmesini düşünüyorsak, kendimizi aşma mecburiyetindeyiz. Ey iman edenler! Allah'ın dinine yardım ederseniz, ferden ve cemaaten onu yaşarsanız, yaşatırsanız, Allah size yardım edecektir. Allah'ın bu orduyu muvaffak eyle. Sen bu orduyu mağlup edersen yeryüzünde seni anacak kalmaz diyordu. Muhterem Müslümanlar, Hakka, hakikata teveccühünüz nispetinde teveccüh göreceksiniz. Bu mevzuda ciddiyet ve gayretiniz nispetinde rahmet tarafından ciddiyetle ihate edilecek, ele alınacak ve arzularınız ishaf edilecektir. Siz ne kadar sizin meselelerinize karşı, hakaika karşı yabancı kalırsanız, o nispette rahmetle münasebetiniz kesilecek, terk edilmiş olacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam duaları arasında وَلَا تَكِلْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ derken, bir lahza bile insanın nefsiyle baş başa kalması bir insan için helaket ve felaket olduğunu ifade ediyor. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizle baş başa bırakma duasıyla Allah'a yalvarıyor. Mümin bir an bir lahza kafasından, kalbinden çıkarmadan mütemadiyen Hakk'a müteveccih olacak. Bu teveccühü zayi olmayacak ve o insan metruk olmayacaktır. Teveccühü nispetinde hak inayet edecek, ihsanda bulunacak. Teveccühünü artırma imkanlarını ona bahşedecek. Artırdıkça artıracak, terakki ettikçe edecek. Terakkinin zevkini ruhunda ve dimağında duydukça, hazzettikçe kendinden geçecek. Zevki ruhani anlayışına ulaşacak. Ama bunun için şart-ı adi olarak işi siz başlatacaksınız. Şu Mevla'nın lütfedip mebdede size verdiği lütufları, sizi bir lütuflar abidesi halinde kaide üzerine oturtan Hazreti Allah'ın lütuflarını değerlendirerek işi siz başlatacaksınız. Teveccüh yapacaksınız. Bir adım atacaksınız, rahmeti 10 adım kendinize yakın bulacaksınız. Yürüyerek gideceksiniz, rahmetin koşa koşa size geldiğini müşahede edeceksiniz. Siz Hakk'a müteveccih olduğunuz nispette inayeti ilahi sizi inayeti altında, himayeti altında, muhafazası altında bulundurduğunu göreceksiniz. Bu değişmeyen Allah kanunudur. Hazreti Adem'le başlayan beşer ve nübüvvetle vaz edilmiş Allah kanunu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'da değişmemiş Allah kanunu. Soğuğun, sıcağın ıstırabını göklerdeki varlıklardan daha mukaddes ve daha aziz olan o mübarek vücuda tattıran Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a karşı aynı kanunları icra eden Allah kanunu değişmeyecektir. La tebdile li halqillah, zâlikedînul kayyim. Şeriat-ı fıtriye, ayat-ı tekviniye sabit ve rasık kanunlardır ki Allah bunları değiştirmeyecektir. Bidayette insanlar nasıl muzaffer ve mansur oldular, nasıl Allah'ın himayesine mazhar oldular, aynı yolda siz de aynı şeylere mazhar olacaksınız. Fakat kanunların değişmesini beklemeyiniz. Hususi bir inayeti ilahi müstesna kanunların değişmesini beklemeyiniz. İmran İbni Husayn, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Hakim'in müstedrekinde, müteaddit kitaplarda bize bir şey naklediyor. Bende ciddi bir rahatsızlık vardı. İmran, Medine'nin şerefli ashabından, Ansar-ı Kiram'dan bir zattı. Babası Husayn
Müslüman olduğu zaman kalkıp da başına abanan, babasının başını gözünü öpen ve o dakikaya karşı işmizazla babasını karşılayan şerefli bir sahabiydi. Cihattan, dini öğrenmeden geri kalmadığı gibi bir iptilası vardı. Allah bir hastalık lütfetmişti ona, basur hastalığı. Bundan mustaripti, ne yatabilir ne de oturabilirdi. Bunun için halk hekimleri hastalığını, yarasını dağlamayı tavsiye etmişlerdi. İmran der ki, ben bu vaziyetimle bazen başımın ucundan, bazen hicrin kapısının önünde, hatime giriş noktasında, bazen de Beytullah'ın yanında, etrafından bilmediğim varlıklardan selam sana sesini duyardım. Ne zaman yaramı dağlatırdım, selam kesilirdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı anlatınca, bu ıstıraba katlanmamın neticesi Allah'ın lütfu ve mükafat olduğunu ifade buyurdular. Sen Allah'a kurbiyetin nispetinde, başının ucundan, hicrin kapısından, Beytullah'ın yanından, selamun aleyke sesini duyacaksın, Hazreti Cibril'in Ayşe-i Sıddika'ya selamı gibi. Ama ne zaman hak kapısında katlandığın şeye katlandığın zaman, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam saadet hücresinde yatarken Cibril-i Emin indi. Ahzab vakasını müteakip ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama şöyle dedi. İhtezzel arşu li mevti ahadin min ummetike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arş ümmetinden birinin vefatıyla ihtizaza geldi, titredi diyordu ya Muhammed. Başka bir rivayette ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn Muaz rivayeti vardır. Sa'd ibn Muaz'ın vefatından ötürü arş-ı azam titredi diyor. Ertesi gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi teşri için Bakı'ya doğru gidiyor. Bakı Garkad'a giderken parmaklarının ucuna basıyor. Ciddi bir vakar, ciddiyet ve ihtimam içinde yürüdüğü her tarafından anlaşılıyor. Mütecessis sahabi, ya Resulallah neden, niçin böyle? Sa'd'ın cenazesini teşri için o kadar gökten melek indi ki hicap ediyorum ayağımı yere basayım. Dün Allah'a teveccüh etmiş Sa'd şöyle diyordu. Allah'ım, Habibi Edibinle bir kere daha savaşa çıkmak, düşmanlarıyla savaşmak imkanını bana bahşedeceksen beni yaşat. Yok bu savaş imkanını bana vermeyeceksen hayatın manası yok, ruhumu kabz et diyordum. Gönül Allah'a bu kadar bağlı, Allah'ın rızasının dışında bir hayatı yaşanmasını istemeyen bir gönül vefat ettiği zaman beşerden daha çok melek cenazesini teşri için yere iniyordu. Ne zaman iniyordu? Gönül bütün saffet ve duruluğuyla Allah'a teveccüh ettikten sonra, dini ilahiyle yardım anlayışıyla meşbu bulunduktan sonra, Allah'a gittiği zaman Allah meleklerini indiriyor, teşri ediyordu mukaddes cenazeyi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da kıyasiye bir mücadele veriyor. Bu kıyasiye mücadelede insanlık tarihinde sevdikleri insana ve bağlı oldukları dine karşı en büyük vazifeyi alabildiğine bir aşk ve iştiyak içinde yapacak ikinci bir cemaati göstermek mümkün olmayan sahabe-i kiram yapıyordu. Kılıçlar kırılabilir, kalkanlar parça parça olabilir, oklar tükenebilir, mızraklar işlemez hale gelebilir ama kalkan olarak kullanılacak bacaklar, kollar vardır. Kılıç diye vurulacak yumruklar vardır. İşte buraya kadar işi getirmiş, bitirmiş, fakat dişini sıkmış, cepheden dönmemiş. İnsanlığın medarı iftiharı muazzam bir cemaat kıyasıya bir kavga vermektedir. Bu kavgada nice servi revancanlar, ruhlarını Allah'a teslim etmiş, kanat çırpmış Cennetül Firdevs'e uçmuşlardır. İlk müsaademede Resul-i Ekrem'in ridası sırtında Mus'ab çoktan iki kolunu ve boynunu vermiş Allah'a yükselmişti. Ama Resul-i Ekrem bakıyordu ki ta öğlenden akşama kadar, akşam kararıncaya kadar Mus'ab bin Ümeyr ne elbisesine ne de vücuduna zarar gelmeden önünde bir kalkan gibi savaşıyor. Akşama doğru ya Mus'ab deyince döndü ona, o garip şahıs, ben Mus'ab değilim dedi.
Mus'ab çoktan şehit olmuştu. Mus'ab şehit olmuştu ama Tübles oradaydı. Mus'ab şehit olmuştu ama dişini sıkan sahabinin yanında göklerin melekleri vardı. Mus'ab kıyafetine girmeyi, Mus'ab'ın elbiselerine bürünmeyi, Mus'ab'ın şekliyle zuhur etmeyi şeref saydığı için melek o kıyafette savaşıyordu Allah'ın huzurunda. İn tansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamekum. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecektir. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve idâ kur'al Kur'anu festemû leh ve ansitû leallekum turhamûn.